Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte buharda pişmiş, içi muhallebili, domuzcuklu Çin çörekleri yapacağız. Hemen tarife geçelim. Hemen genişçe bir kaba biraz ılık sütüm, mayam ve şekerimi ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Hem şekerin içeride biraz çözünmesi için hem de bir 15 dakika kadar bekleteceğim ki maya biraz aktifleşsin diye. Ve şimdi 15 dakikanın sonunda bu karışıma biraz yumurta akı, krema, kabartma tozu, vanilin ve biraz pirinç unu ekledikten sonra güzelce karıştırmaya başlıyorum. Şimdi bu sıvı karışıma unumu direkt ekliyorum ve önce spatula ile biraz karıştırıp toparlanmasını bekliyorum. Ardından hamurum biraz toparlandıktan sonra artık elle yoğurma kısmına geçebilirim. Güzelce yoğurduktan sonra üzerine bir streç filmle örtüyorum ve 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Evet, 1 saatin sonunda hamurum 2 katına çıkmış. Hemen çok ufak bir parça koparıyorum hamurumdan ve biraz kırmızı gıda boyasıyla bu parçayı pembeye çevireceğim. Bu pembe parçayla domuzcuğumuzun kulaklarını ve burnunu yapacağız. Şimdi o bir köşede bekleyebilir. Ben şimdi tüm hamuru tezgahıma alıyorum ve şöyle bir 2-3 kere dışarıdan içeri doğru katlayıp hamurumu yoğuracağım. Siz dilediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz ama ben ufak ufak 14 tane parça çıkarttım bu hamurlardan. Çok eşit olması gerekmiyorlar bu arada ama hepsini ölçerek de yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi her bir parçayı bu şekilde aşağı doğru sıkıştırarak ve tezgahta yuvarlayarak top top yuvarlak parçalar elde edeceğiz. Evet, hepsini güzelce yuvarlayıp katladıktan sonra üzerlerini mutlaka örtün ki kuruyup çatlamasınlar. Şimdi hemen bir top alıp domuzcuklarımızın yapımına geçebiliriz. Şimdi bir taneyi böyle eze eze önce elinizde yuvarlaklığını bozmadan çekiştirerek açın. Ardından çok gerek yok ama bir tık daha inceltmek için oklavayla da gene yuvarlaklığını çok bozmadan, bu arada bozsanız da çok önemli değil çünkü altını kapatacağız. Böyle biraz inceltip açıyoruz. Ardından pastacı kreması yapmıştık. Şöyle yoğun kıvamlı bir pastacı kreması. İçine bir tatlı kaşığı kadar ekliyorum ve böyle güzelce bohça şeklinde katlıyorum ve altını böyle güzelce sıkı sıkı mutlaka yapıştırmayı unutmayın. Hamur yapışık kıvamlı bir hamur. Çok rahat yapışacaktır, hiç merak etmeyin. Ve sonra tekrar tezgaha alıyorum. Yuvarlaklığını koruması için böyle güzelce tezgahta yuvarlıyorum avucumun içinde ve artık şimdi burun ve kulak kısmına geçebiliriz. Şöyle hafif ucu sivri böyle sıradan topçuklar yapacağız. Çok özel bir şekli yok. Onlar kulaklar olacak. Şöyle hafif uçlarını sivriltmeniz yeterli olacaktır. Ve bir de burnu için şöyle biraz elips şeklinde hafif yassı bir parça alacağız ve chopstickle ya da herhangi bir şeyle 2 adet burun deliği açacağız ve onu da yapıştıracağız. Tekrar ikinci hamuruma geçtim. Onu da göstereceğim nasıl yapıldığını. Tekrar güzelce altını yapıştırıyorum. Tezgahta yuvarlayarak kapatıyorum ve 2 tane hafif ucu sivri topçukla kulaklarını oluşturuyorum. Kulaklarını yapıştırdıktan sonra burnunu hafif yassı bir elips yapıyorum avucumda ezdikten sonra ve 2 tane burun deliği de ekleyip yapıştırıyorum domuzcuğumun üstüne. Ve şimdi hepsi hazır. Hepsini bir tepsiye dizdim ve şimdi o kırmızı hamur parçasına biraz kakao ekledikten sonra ufak ufak topçuklar yapıyorum ve gözlerini oluşturuyorum ve hepsini tek tek gözlerini de taktıktan sonra her bir domuzcuğun altına kare kare kestiğim yağlı kağıtları koyuyorum ve bir 15 dakika daha mayalandırıyorum. Ve 15 dakikanın sonunda biraz dinlendi ve birazcık daha mayaladı. Şimdi hemen bir tencere dolusu su kaynatmıştım. Onun içerisinde bu şekilde buharda pişirme aparatı yerleştiriyorum ve yağlı kağıdıyla birlikte domuzcuğumu içine yerleştiriyorum. Süzgeç asla ve asla suya değmeyecek ve mutlaka bu kapağa bir bez serin ki terleyip domuzun üstüne sular düşmesin. Orta ateşte 8 dakika bu şekilde pişecek. Sonra ocağın üstünden alacağız ve 3 dakikada o şekilde bekleyecek ve artık domuzcuklarımız hazır. Çok hızlı pişiyorlar ama mutlaka tekniklere uymak gerekiyor. Çok güzel oldular. Böyle kulakları falan da çok rahat, çok güzel yapışıyor buharda piştikten sonra.
Dünyanın en lezzetli ve en şirin çörekleri sanırım. Şimdi hemen kesip içlerini de göstereceğim. Böyle güzel güzel kremalar da akıyor içerisinden. Çok keyifli ve çok lezzetli bir çörek gerçekten. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.